Selamlar. Bu videoda plastik bir taçtan keçe bir taç yapacağım. Öncelikle tacımı merinos yünle kaplıyorum. Bu yünün özelliği uzun liflere sahip olması. Bu nedenle oldukça kolay kaplayabiliyorum keçe tacımı. Bir miktar şerit halinde kopardığım yünü tam uçtan değil geriden başlayarak sarıyorum ve oldukça sıkı sarmam gerekiyor. Çünkü gevşememesi lazım. İlerleyen aşamalarda ıslak keçe yöntemiyle yünü sabitleyeceğim çünkü. Yünün ucundan bir miktar çıkarıyorum. Geriye katlayıp serbest yünle sarıyorum. Bu şekilde tacın ucundan yünün çıkmamasını sağlıyorum. Ayrıca keçe iğnesiyle de o kısmı güzelce iğneleyerek sabitliyorum. Videonun ilerleyen aşamalarında bir tüyo vereceğim naçizane. Eğer kullandığınız yün su ve sabunla etkileştiğinde çok boya veriyorsa bunu nasıl engelleyebileceğinizi videonun ilerleyen dakikalarında izleyebilirsiniz. Evet, sıkı bir şekilde yünümü sardım. Buradaki dişler yünü zaten tutuyor, kaymasını engelliyor. Ama tacın ucunda bu dişlerden olmadığı için yün kayabiliyor. Onu engellemek için de keçe iğnesiyle sıkılaştırmak gerekiyor. Yünün taca çok daha iyi yapışması için, çok daha iyi sıkılaşması için su ve sabunla ovuyorum bu aşamada. Bunu yapmasak olur mu? Yani olabilir ama bunu yaptıktan sonra taç çok daha güzel görünüyor. Tacımı sıcak suya daldırıp çıkarıyorum ve tekrardan sabunla yüzeyi ovuyorum. Bu şekilde yüzeydeki yün çok daha güzel sıkılaşıyor. Daha düz, pürüzsüz, güzel bir keçe yüzeye dönüşüyor.
içimdeki çocuğun ortaya çıktığı anlar. Köpük bulursam mutlaka üflerim. Size de öneriyorum. Çok keyifli bir çalışma gerçekten. Zemindeki yüzey pürüzlü. O pürüzlü yüzeye tacı sürterek daha iyi keçeleşmesini sağlıyorum. Sıcak suyla tacı ıslatarak tekrardan ovuyorum. Suyun renginin ne kadar pembe olduğunu görüyorsunuz. O kadar sabunla olmama rağmen sıcak suya batırdığımda tekrar renk veriyor. Maalesef bazı yünler bu şekilde çok fazla boya veriyorlar ve bu benim çok canımı sıkıyor. Bakın burada size bir yöntem gösteriyorum. Oda sıcaklığındaki suya sofra tuzu ekledim. Normalde bu yöntemi renk veren kumaşlara uygularlar. Ben bunu yüne uyguladım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağım diye merak ettim. Birkaç dakika beklettim tuzlu suyun içinde tacımı. Ondan sonra tekrardan oda sıcaklığındaki temiz suya daldıracağım ve renk verip vermediğini gözlemleyeceğim. Normalde ben bu işlemi sirkeyle yaparım aslında. Son aşamada durulama suyuna sirke eklerim ve renk kesilir ama bu yünde kesilmedi. Yani boya vermeye devam etti. Bakın tuzlu suda beklettiğim taç. Şimdi su ekliyorum. Normal su. Sıcak değil. Duruluyorum ve durulama suyumun temiz olduğunu görüyorum. Eğer kullandığınız yün aşırı boya veriyorsa son aşamada tuzlu suda bekletip sonra tekrardan durulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben test ettim ve güzel bir sonuç aldım. Normalde dediğim gibi bu yöntemi kumaşlara uygularlar. Ama keçe artık şu andaki benim yaptığım iş. Yani yünden keçe elde ettim. Keçe de bir kumaş neticede. Aynı yöntemi buna da uygularsak güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Naçizane öneriyorum. Havlu üzerinde de ekstra ovarak güzelce sıkılaşmayı sağlıyorum. Ya amma da uğraştın altı üstü bir taç bu kadar uğraşılır mı demeyin. İçime sinene kadar ben uğraşıyorum açıkçası. Bu taç da olsa, şapka da olsa ne olursa olsun içime sinene kadar uğraşıyorum. O yüzden kıymetli benim için yaptığım işler. İçime sinerse tamam. Bak, mesela bu aşamada bu uçlar beni rahatsız etti. Daha sıkı olmasını bekliyordum ama çok sıkı olmadı. Aslında içten onu sararken azıcık bir tutkal sürseydim orası tutacaktı ve aşağı kaymayacaktı ama dedim ki tutkalla falan uğraşma, boş ver, doğal kalsın. Bunun bedeli de işte son aşamada oraya ekstradan tekrardan iğnelemem şeklinde ortaya çıktı. Uçtaki yün eğer tutunmadıysa onu keçe iğnesiyle iğneleyerek sıkılaştırabilirsiniz. Malum keçe iğnelerimiz çok keskin uçlara sahip, çok can yakıyor. O yüzden mutlaka ya bir deri parmaklık veya benim yaptığım gibi silikon bir mutfak gereciyle tutarak iğnenin elinize batmasını engelleyebilirsiniz. Gelelim keçe topları yapmaya. Ben ilk defa keçe top yüzeyde tensel kullandım. Burada bir parça yünü kendi içerisinde bükerek kabaca bir top şekli verdim. Sonra etrafına tenseli serbestçe şöyle dolayarak, çok sıkı olmayacak şekilde dolayarak keçe iğnesiyle birkaç vuruş yaptım tutunsun diye yüzeye. Daha sonra su ve sabunla ovarak toplarımı yaptım. Ama masada gördüğünüz toplar bu yöntemle yapılmadı. Masadaki topları ben
Kırpık keçe, artık keçe kumaşlarımdan yaptım. Malum, yün çok kıymetli. Ben atamıyorum ufak tefek, keçe parçalarını. Ufacık böyle parmak ucu kadar bile olsa atamam. Onları toplarım bir kabın içinde ve, kullanacak bir yer mutlaka çıkar. Ben de ne yaptım? 2 tutam yünün arasına bu minik minik kırpık kırpık yünleri koydum, keçeleri koydum. Rulo yaptım. Onları keçe iğnesiyle güzelce, sabitledim, sıkılaştırdım ve bu şekilde bıraktım masaya. Onları şimdi sabunlu suyla ovarak güzelce sıkılaştıracağım. İnanın sadece yünle yaptığınız toplardan çok daha sağlam, çok daha sert, çok daha dolgun keçe toplarınız oluyor. Mutlaka bu yöntemle çalışmanızı naçizane öneririm arkadaşlar. Evet. Yün yeterince sıkılaştığında artık masa yüzeyinde yuvarlama işlemine geçtim. Şimdi bütün topları bir ılık suyun içerisine koyup tek tek onları avcumun içerisinde yuvarlayarak sıkılaştıracağım. Tenseller çok hoş görünüyor topların yüzeyinde. Şimdi sıra geldi yüzeydeki bu iplikleri kesmeye. Bunlar serbest yün lifleri. Uzun lifli yün kullandığımızda bu mutlaka oluyor. Bunları tıraşlayarak daha düzgün, pürüzsüz bir yüzey elde edebiliriz. Makasla, tıraş bıçağıyla ya da benim kullandığım bu aletle bu işlem yapılabilir. Uzun lifli bir yün kullanmanın dezavantajıdır bu. Serbest yünler mutlaka yüzeyde görünüyor. Bakın kesilmiş yünler o haznede birikti. Şimdi yüzey çok daha güzel ve pürüzsüz. Bütün toplarımı bu yüzeye gelişigüzel yerleştireceğim ve bunu yaparken de sıcak silikon kullanacağım. Dağınık ama o dağınıklığın içerisinde bir düzen elde etmeye çalışacağım. Bunu yaparken çok sıkı yapıştırmayacağım topları. Çünkü son aşamada transparan bir iple aralardan geçerek boncuklar yerleştireceğim. Ve son halini sizlere sunacağım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Birilerine ilham olmuştur. Ve sevdiği çocuklara, sevdiği gençlere bu taçlardan yapar ve armağan eder. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.